21. yüzyıla, hepimizin tam anlamıyla birbirine bağlandığı modern dünyaya, sonsuz bilgi çağına hoş geldiniz. Burada, bu mucizevi çağda artık tek bir tuşa basarak bilinmez evrenin kapılarını aralayabilirsiniz. Daha önce ayak basma şansı bulamadığınız her yere gidebilir, doğanın türlü gizemleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Uzayın derinliklerindeki uydularından evlerimizdeki bilgisayarlara, telefonlara, radyolara ve televizyonlara doğru bitmek bilmez sınırsız bir erişim ve etkileşim. Bu şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcı zamanların tadını çıkarın. Çünkü bu noktaya gelebilmemiz, inanın bana, hiç de öyle sanıldığı kadar kolay olmadı. Büyük bir fedakarlık sonucu sahip olduğumuz bu teknolojik mucizelerin arkasında yapayalnız bir adamın çocukluk düşleri yatmaktaydı. Ve o adam doğanın yasalarını insanlığın hizmetine sunmayı amaçladığında dünya tarihini baştan aşağı değiştirecekti. Tarihin en sıra dışı ve en ilginç icadını görmeye hazır mısınız? Tarihin en sıra dışı ve ilginç icatlarından birini görmeye hazır mısınız? Tesla bobini. İşte burada karşınızda duruyor. Her şey onunla başladı. Dünyamızı aydınlatan neon lambalarda ve floresan ampullerde onun imzası bulundu. Peki yalnızca onlar mı? Hayır. X-ray ışınlarıyla çekilen ilk röntgen fotoğrafları ya da günümüzde kullanılan MR teknolojisi işte bu sınırları zorlayan icat sayesinde hayat buluverdi. Bu göz alıcı manzara karşısında büyülenmemek elde değil. Yıldırımların dansı. Büyük dahinin akıl defteri. Tesla'nın hayatı boyunca en büyük amacı elektriği kablosuz olarak iletmekti. Bu sebeple tasarladığı bobini, mucidin hayalini lokal olarak gerçekleştirmesine imkan verse de yaşanan bazı olumsuzluklar hikayenin yarıda kalmasına sebep olacaktı. Ancak henüz hiçbir şey bitmemişti. Tesla'nın tutkularından vazgeçmeye niyeti yoktu ve 19. yüzyılın meşhur akım savaşları başlamak üzereydi. Nikola Tesla, İnsanlığa modern dünyanın kapılarını ardına kadar açan elektriğin ustası, yalnız ve büyük dahi. 7 Ocak 1943. Nikola Tesla, New Yorker Otel'deki mütevazı odasında yaşadığı onca haksızlığın ardından kaderine terk edilmiş yalnız bir adam olarak hayatına gözlerini yumduğunda dünya huzursuz bir sabaha uyanmak zorunda kalacaktı. Dünya savaşlarının zirve yaptığı bir dönemdi. Ve Tesla'nın ölüm ışını adını verdiği savaş makinesine ait kimi belgelerin kayıp olduğuna dair yayılan haberler Amerika Birleşik Devletleri'ni derinden sarsmaya yetmişti. Böylesine güçlü bir kitle imha silahının başta Sovyetler Birliği olmak üzere düşmanlarının eline geçebilme ihtimali başkan dahil tüm ulusu korkutmaktaydı. Yetkili özel FBI ajanı Foxworth, Tesla'ya ait olan belgelerin güvende olmadığı konusunda bilgilendirilmiş, olayın perde arkasını araştırması için bizzat başkan tarafından görevlendirilmişti. Casusluk soruşturmasına dair tüm oklar, Tesla'nın uzaktan akrabası olan Sava Kosanoviç'i gösteriyordu. Amcasının ölümünün hemen ardından ona ait eşyaların derhal Yugoslavya'ya iade edilmesi gerektiğini dile getiren Kosanoviç'in komünistlerle bağlantı içinde olduğuna dair yayılan şüpheler, korku ve endişe çemberini gitgide daraltmaktaydı. FBI, Tesla'nın odasında yaptığı onca araştırmaya rağmen kayıp belgelere dair hiçbir şey bulamadı. Casusluk dosyası bir daha açılmamak üzere sonsuza dek kapanmıştı.
Peki gerçekten de tam olarak ne olmuştu? Savaşları sona erdirmek ve insanlığa huzurlu bir yaşamın kapılarını aralamak üzere yemin eden bu büyük mucit, yolundan sapıp acımasız bir ölüm makinesi mi icat etmişti? Bu ve benzeri soruların cevabı, dünyayı değiştirebilecek bir dehaya sahip olan ufak bir çocuğun gündüz düşlerinde saklıydı. Nikola Tesla, günümüzde Hırvatistan sınırları içerisinde yer alan dağlık yamaçlara kurulmuş Gospić kasabasında şiddetli bir elektrik fırtınasının öfkeyle koptuğu gecede hayata gözlerini açmıştı. Çocukluğu bu cennet bahçelerinde doğanın sonsuz güzelliklerinin keyfini çıkarmakla geçiyordu ki kader ona en büyük oyununu oynadı. Abisi Daniel'i sırtında taşıyan at, beklenmedik bir anda şaha kalktı ve olan oldu. Nikola, abisinin attan düşerek hayatını kaybetmesi sonucu, ileride büyük bir vicdan azabı duyacak ve yaşadığı psikolojik tahribat onun kişiliğinde onarılmaz yaralar oluşmasına neden olacaktı. İnançlı babası, küçük oğlu Nikola'nın kendisini Tanrı'nın yoluna adamasını ve zamanı geldiğinde toplumuna faydalı bir papaz olmasını istiyordu. Oysa ufak çocuğun henüz kimsenin bilmediği başka planları vardı. Abisinin ölümünden kendisini sorumlu tutan Nikola, işlediği günahlardan kurtulabilmenin bir yolunu arıyor ve bu yolun yalnızca insanlığa hizmet etmekten geçtiğine inanıyordu. Zamanının çoğunu okuma yazma dahi bilmemesine karşın küçük ev aletleri tasarlayabilen ve dokuma tezgahıyla kusursuz el işlerine imza atan annesini izleyerek geçirmeye başlamıştı. Annesi, gelecekte dünya tarihini baştan aşağı değiştirecek olan Nikola için büyük bir ilham kaynağı olacaktı. Nikola, en başından beri olağanüstü bir hayal gücüne sahip olduğunun sinyallerini vermişti. Isıraplarla dolu geçen çocukluğu boyunca cisimlerin gözüne gelen görüntülerine sıklıkla eşlik eden şiddetli patlamalarıyla ilgili tuhaf bir dertten muzdarip olmaya başlamıştı. Günden güne kendisini herkesten soyutlamaya başlayan ufak çocuk, sonunda yapayalnız bir insana dönüşüverdi. Güvercinler bu yalnız çocuğun tek yoldaşıydı artık. Nikola Tesla, ne yaparsa yapsın, abisini bir daha asla geri getiremeyeceğini anladığında, hayatını insanlığın faydasına ve gelişimine adayacaktı. Rüyalarında sık sık Niagara şelalesini görmeye başlamıştı. Böylesine güçlü bir enerjinin insanlık adına kullanışlı bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilirdi? Devasa bir çark tasarlayabilirse sorun pekala çözülebilirdi, fakat henüz hiçbir şey bitmemişti. Hala bu gizemli bilmecenin birçok eksik parçası vardı. Ve bu hayal gerçekleşmek için bir müddet daha beklemek zorunda kalacaktı. Dünyanın kaderi ve Nikola Tesla'nın hayatı 17 yaşına geldiğinde babasının isteğiyle ruhban okuluna gitmeye hazırlanırken koleraya yakalanışı ve ölümle burun buruna gelişiyle birlikte sonsuza dek değişecekti. Ansızın gelen ölümcül hastalık ailesinin üzerine adeta bir karabasan gibi çökmüştü. Nikola, eğer mühendis olmasına izin verilirse ayağa kalkacağına ve tarihin en büyük mucidi olacağına dair söz verdi. Babası üzerine titrediği oğlunun bu son isteğini kırmayacak, onu ampulün mucidi Edison'un kıtasına, düşler ülkesi Amerika'ya göndermeye ikna olacaktı. Yıl 1877. Nikola 21 yaşına gelmiş ve yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Avusturya'nın Graz kentine doğru yola çıkmıştı. Yeni şehrine ayak basar basmaz elektrik ilminin dayanılmaz çekim gücüyle tanışmış
ve hakkında var olan her şeyi öğrenmek istediği bu muhteşem kuvvet karşısında adeta büyülenmişti. İlk elektrik motorları doğru akımla çalışıyordu. Fakat makinede dönel bir etki oluşturabilmek için gereken elemanlar kıvılcımlara yol açıyordu. Nikola bir derste profesöründen söz istemiş, jeneratör ve motor tasarımlarının alternatif akım kullanarak oldukça geliştirilebileceğini belirtmişti. Bu buluş, eğer imkan verilirse, sanayi endüstrisinin kaderini değiştirebilirdi. Ancak büyük bir sorun vardı. Genç öğrencisinin yaptığı çıkarımlara karşı hocasının verdiği cevap ağır olmuş ve onu sınıf arkadaşlarının önünde aşağılamaya başlamıştı. Nikola Tesla'nın gururu, hocasının söyledikleriyle beraber paramparça olmuştu. Kimsenin kendisini anlamadığını düşünüyor ve bu küçük Avrupa şehrinin onun hayallerine ev sahipliği yapabilecek çapta olmadığına inanıyordu. Artık doğru zaman gelmişti. Nikola Tesla, kendisine ilham veren büyük mucitle, elektriğin efendisiyle tanışmak için can atmaktaydı. Ve çok iyi biliyordu ki, kimse kıyıdan uzaklaşmaya cesaret edemezse, yeni okyanuslar keşfedemezdi. Thomas Edison, ampulün ve yeni dünyanın efendisi. Edison ve Tesla, alternatif ve doğru akım arasında devasa boyutlarda gerçekleşecek olan teknoloji savaşında karşı karşıya geleceklerdi. Amerika'ya gelmek ve Thomas Edison'la görüşmek, Nikola Tesla'nın en büyük tutkusu ve gerçekleşmesini en çok istediği hayaliydi. Bu uğurda yaptığı yolculukta bir dizi talihsizlikten ve hatta hayatını dahi kaybetme tehlikesi geçirdiği bir isyandan sonra yeni dünyaya ayak basmayı başarabilmişti. Cebinde Edison'un Avrupalı iş ortağı Charles Batchelor'ın yazdığı referans mektubunu taşıyordu. ...28 yaşındaydı ve yabancısı olduğu bu topraklarda başarılı olabilmenin hayaliyle yanıp tutuşmaktaydı. Mucizevi an gelip çatmıştı. Nikola Tesla, büyük dahinin huzurundaydı. Heyecandan ne yapacağını bilemiyordu. Edison, karşısında duran bu çelimsiz ve ürkek gencin gözlerinin içine baktı. Mektuba göre dünyada yaşayan yalnızca 2 dahi vardı. Bunlardan biri Edison'un ta kendisiydi. Diğeri ise karşısında tir tir titreyen bu genç adamdı. Nikola Tesla'ydı. Tesla, Edison Machine Works'te çalışmak üzere işe alındığında düşler ülkesinin kapıları ardına kadar açılacak, tüm dünyaya yeni bir çağın habercisi olacaktı. New York şehri Edison'un çalışmaları sayesinde 1870'lerin sonundan bu yana elektrikle tanışmış, ancak doğru akımın uzak mesafelere taşınması sorunu aşılamadığından gerçekleştirilen bu büyük keşif yarıda kalmıştı. İşte Nikola Tesla'nın halletmesi gereken problem buydu. Eğer ona verilen görevi hakkıyla yerine getirebilirse $50.000 büyük bir servete sahip olacak. Tabii eğer ona verilen sözler
tam anlamıyla tutulmuş olsalardı. Nikola Tesla günler ve geceler boyunca durdurak bilmeden çalıştı. Doğru akımla elektriği uzak mesafelere taşımak imkansız bir işti. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için gerilimi yükseltecek ve alçaltacak bir alternatif akım motoruna ihtiyaç vardı. Ancak Edison tüm işini doğru akım sistemi üzerine kurmuştu ve alternatif akımla ilgili söylenecek en ufak söz onu sinirlendirmeye yetiyordu. Bir yıllık çalışmanın sonunda verilen onca emek heba olacak, Nikola üzerine düşen görevleri tamamlandığında aldatılmış olduğunu anlayacaktı. Thomas Edison, Nikola Tesla'ya verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığı gibi bir de fikirleriyle alay edip onu küçük düşürmeyi seçmişti. Genç adam büyük bir hayal kırıklığı içerisinde ceketini alıp kendisini sokaklara atacak ve birkaç blok ötede kendi laboratuvarını açacaktı. Nikola tam 7 yıl boyunca bu odadan dışarı adımını atmadı ve en sonunda hayallerindeki alternatif akım motorunu geliştirmeyi başardı. Bu aynı zamanda modern dünyanın da keşfiydi ve bu büyük haber dünyanın dört bir yanında sansasyon yaratmaya yetmişti. Dönemin ünlü milyoneri George Westinghouse, Nikola Tesla ile ortak olabilmek için $1 milyon karşılığında el sıkışınca, pusuda bekleyen düşmanı da hayli öfkelendirmiş olacaktı. Alternatif akımla ilgili medyada patlak veren karalama kampanyalarının ardında elbette ki Thomas Edison vardı. Sokaklarda elektriğin tehlikeli olduğunu halka duyurmak adına acımasız gösteriler düzenleniyor, hayvanlar elektrik akımı verilerek katlediliyordu. Karalama kampanyası bir çığ gibi büyümüş, milyonlarca kişiyi etkisi altına almaya başlamıştı ki New York'ta bulunan Auburn hapishanesinde unutulmaz bir karar alındı. Ölüm cezasına çarptırılan mahkumlar bundan böyle alternatif akım verilerek infaz edileceklerdi. Gerçekleştirilen idamın izleri uzun süre hafızalardan silinmedi. Ancak bu durum Nikola Tesla'yı durduramadığı gibi onu çalışmaları konusunda daha da kamçılamaya etmişti. İki düşman Chicago'da düzenlenen Kolombiya Elektrik Sergisi açılışında karşı karşıya gelecek, dünya tarihinin seyri Akımlar Savaşı'nın kesin olarak başlamasıyla birlikte sonsuza dek değişecekti. Serginin açılış ihalesini Westinghouse şirketi kazanmıştı. Bu durum Nikola Tesla için rakibi Edison'a karşı büyük bir meydan okuma anlamı taşıyor, ona ve düşlerine tarihi yeniden yazma fırsatı veriyordu. Tasarladığı sistem eğer büyük ölçeklerde de çalışmayı başarabilirse Nikola bu savaşı çoktan kazanmış olacaktı. Yüz binlerce insan şehir meydanını doldurmuş, güneşin batmasını bekliyordu. Ve nihayet beklenen gerçekleşmiş, karanlık çökmüştü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Grover Cleveland, etrafını saran meraklı kalabalığa bakıyordu. Mucize gerçekleşecek miydi sahiden? Aydınlık karanlığa hükmedebilir miydi? Herkesin kafasında sayısız sorular dönmeye başlamıştı ki, başkanın düğmeye basmasıyla birlikte tüm fuar alanı rengarenk ışıklarla göz kamaştırıcı bir şekilde aydınlanıvermişti. Bu dünyanın o güne dek gördüğü en inanılmaz ışıklandırma gösterisiydi ve en sonunda herkes Nikola Tesla'nın dehasıyla tanışma fırsatı bulmuştu. Peki hikaye böyle mi bitiyordu sizce? Elbette ki hayır. İzleyiciler arasında Niagara Şelalesi'nin gücünden yararlanarak enerji elde etmek isteyen Uluslararası Komisyon'un Başkanı Lord Kelvin de bulunuyordu. Ve şahit olduğu bu muazzam gösteri karşısında dili tutuluvermişti. Artık sırada daha büyük bir gösteri vardı. Nikola'nın çocukken kurduğu düşü gerçekleşmek üzereydi. Niagara'nın gücü koskoca şehirleri aydınlatmaya yetebilir miydi?
Bu düşünceye en başından beri tek inanan kişi oydu. Nikola Tesla. Tasarladığı sistem kusursuz çalışacak ve elektrik çağı başlamış olacaktı. Doğanın yasalarını insanların hizmetine sunmayı amaçlayan dahi çocukken verdiği sözü tutmuştu. O artık elektriğin ve yıldırımların efendisiydi. Ancak büyük bir sorun vardı. Geçmişin hayaletleri Nikola'nın peşini bir türlü bırakmıyordu. Gece yarısı terler içinde gözlerini açtığında ruhunu esir alan hislerinde yanılmadığını anlayacaktı. Hayatını adadığı çalışmaları hain bir kumpasa kurban gitmişti. Nikola hayatında ilk kez nefret duygusunun nedenli büyük tehlikelere yol açabileceğini fark etmişti. Çaresiz bir şekilde öylece durmuş, gözlerinin önünde yanıp kül olan laboratuvarına bakıyordu. Oyunculardan biri oyunu kazanmak adına hile yapmış ve ne yazık ki perde kapanmıştı. Nikola Tesla sahip olduğu her şeyi kaybettiğinde onu asla yarı yolda bırakmayan dostlarının yanına koştu. Bu bitmek bilmez savaş onu yormuştu. İnsanlık masumiyetini çoktan kaybetmişti. Nikola onların dayanılmaz hırsından da, çekilmez kibrinden de bıkıp usanmaya başlamıştı artık. Avrupa, Marconi ismindeki bir İtalyan mucidin Tesla'nın projelerinden esinlenerek radyo üzerine yaptığı çalışmalarla çalkalanıyordu. Bu haber Nikola'ya iletildiğinde cevap olarak acı bir tebessüm etmişti. İnsanlar onu bir kez olsun anlamak istememişlerdi. Ve ne yaparsa yapsın sonuç asla değişmeyecekti. Yaşadığı kayıplardan sonra kendisini bir süre inzivaya çeken dahi günlerden bir gün Madison Park'ta ortaya çıkıverdi. İtalyan Marconi ve Thomas Edison gibi insanlara hadlerini bildirmek istiyordu. Dünya o gün o sıcak öğleden sonrasında elektrik akımının yarattığı mucizeye şahit olacaktı. Nikola'nın uzaktan kumandası işe yaramıştı. Suyun üzerindeki bot etrafa ışıklar saçarak hareket ediyor, toplanan kalabalık bir kez daha şaşkınlıklarını gizleyemiyordu. Ancak parti daha yeni başlıyordu. Nikola Tesla hayalindeki projeyi, kablosuz elektrik akımını keşfedebilmek için şehrin dışına bir yıldırım istasyonu kurmayı planlamıştı. Finansörü böyle bir yatırımın maliyetini düşününce projeden çekilmek istemiş. Ancak Tesla onu ikna edebilmek için bugün trilyonlarla ifade edilen icatları üzerindeki telif haklarından feragat ettiğini açıklamıştı. O zamana dek eşi benzeri görülmemiş devasa bir Tesla bobini tasarlamıştı. Ve gökyüzünün bulutlarla kaplandığı bir gece ortalık yıldırım fırtınasıyla kaplanacaktı. Deney, yakındaki kasabaların güç jeneratörlerinde patlamalara ve yangınlara neden oldu. Kasaba sakinleri evleri karanlığa gömüldüğünde çılgına dönmüş, artık bu gizemli yabancıdan korkmaya başlamıştı. Nikola Tesla, dünya savaşlarının uluslararası boyutta bir iletişim ve etkileşimle sona ereceğine inanıyordu. Bu yüzden de kablosuz enerji aktarımını sağlayabileceğini düşündüğü Wardenclyffe Kulesi'ni, hayallerinin kulesini inşa etmek istemiş, çıtayı daha da yukarılara çekmeyi hedeflemişti. Eğer başarılı olabilseydi, dünya barışı kaçınılmaz olabilirdi. Fakat onca emeğine ve çabasına karşın
İnsanlar artık onun çıldırdığını ve kontrolden çıktığını düşünmeye başlamışlardı. Günler ve geceler boyunca durmadan çalıştı. Hesaplarında her zaman ufak sapmalar meydana geliyordu. Projenin finansörü Morgan artık sıkılmaya başlamıştı. Ve Nikola hayatının en zor sınavıyla karşı karşıyaydı. Hayaller Kulesi onun kariyerinde bir dönüm noktası olacaktı. Nikola Tesla yaşadığı her dakika doğanın gizemlerini çözmeye çalışmış, ancak kendisini insan denen canlının hasetinden kurtaramamıştı. Hayat Nikola Tesla'ya büyük bir oyun oynamıştı. Sahip olduğu tüm serveti insanların hizmetine adayan yalnız ve büyük dahi artık yolun sonuna gelmişti. Şaşalı ve pırıltılı dünyanın maskeli insanları onu görmez olmuş, yaptıklarını çoktan unutmuşlardı. Aday olduğu Nobel ödülünü baş düşmanıyla paylaşmayı kabul etmemiş, yeni dünyanın gelip geçici nimetlerini elinin tersiyle itmeye karar vermişti. O modern dünyayı, şu an içinde bulunduğumuz iletişim ve bilgi çağını tasarlamıştı. Ancak günün sonunda eline geçen yegane şey, ironik bir şekilde Edison ödülü olmuştu. Nikola Tesla artık bankalardan aldığı kredilerle ayakta duruyor, kendisini otel odasına kilitleyip zihinsel yolculuklara çıkıyordu. Yıl 1943. FBI, Nikola Tesla'nın odasındaki casusluk araştırmasında ölüm ışını isimli kitle imha silahına dair hiçbir belge bulamadı. Çünkü o, hayatını insanların bir arada yaşamayı başardığı huzurlu ve barış dolu bir geleceğe adamıştı. Nikola Tesla, 87 yaşında, New York'taki otelin mütevazı odasında hayata gözlerini yumdu. Yokluk içinde ölmüştü, fakat kendisi dünyanın gelmiş geçmiş en faydalı ve en başarılı bilim adamlarından biriydi. Peki Nikola Tesla, çocukluk düşlerinin peşine takılıp yeni dünyanın kapılarını aralamasa ne olurdu? Nasıl bir dünyada yaşardık? Eğer onun gayretlerini ve sayıları 600'e varan buluşlarını modern dünyamızdan çıkaracak olursak elimizde ne kalır? Bugün dünyanın dört bir yanında endüstrinin çarkları dönüyor. Elektrikli trenlerimiz, arabalarımız durdurak bilmeden hareket ediyorsa, şehirlerimiz, evlerimiz ışıl ışıl parlıyor ve sonsuz bilgi akışı uzayın derinliklerinden başlayıp dünyamızı sarıp sarmalayabiliyorsa, işte bütün bu tasarımın altında onun imzası bulunuyor. Nikola Tesla.